Bugün sizlerle stil havacılık kabin hizmetleri bölümü mezunlarının mezun olunca hangi işleri yapabilirsin? Misafirlerimiz bize bir sorunla geldiklerinde problemler karşısında hızlı tepki verebilmemiz, çözüm odaklı olmamız, maaşlardan bahsedecek olursak sizin için her zaman çok daha iyi olacaktır. Bu konu önemli çünkü şirketiniz başvuru ve mülakat süreçlerini geçtikten sonra Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle stil havacılık kabin hizmetleri bölümü mezunlarının hangi alanlarda çalışacağı, mezun olunca hangi işleri yapabileceğinizi, dikey geçiş sınavıyla hangi bölümlere geçebileceğinizi, kabin memurlarının görev ve sorumlulukları, kabin memurlarının çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olacağız. Başlamadan önce kendimi tanıtmak isterim öncelikle. Ben Dilara Dinç, Gedik Üniversitesi Stil Havacılık Kabin Hizmetleri mezunuyum. 1,5 senedir özel bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak görev almaktayım. Bunun daha öncesinde 1 senelik bir yer hizmetleri tecrübem olmuştu. Dilerseniz sunumumuza başlayabiliriz. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının temel amacı, havacılık sektörüne ayak uydurabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, problem karşısında hızlı tepki veren, çözüm odaklı, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek yeteneğe sahip, kabin hizmeti verebilecek personel yetiştirmektir. Problemler karşısında hızlı tepki verebilmemiz, çözüm odaklı olmamız bizim için çok önemli. Kabin içerisinde birçok sorunla karşılaşabiliyoruz ve bu sorunlara hemen hızlı bir şekilde tepki vermemiz gerekebiliyor. Misafirlerimiz bize bir sorunla geldiklerinde bizden tabii ki de onun bir çözümünü bekliyorlar. Bizim de onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bu yüzden karşılaştığımız sorunlarla başa çıkabilmek, çözüm odaklı olmak bizim için çok önemli. Kabin memurları yolcuların havayolu firmasının belirlediği güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlar. Eğitim süresi 2 yıldır. Burada bahsetmek istediğim konu kabin memurlarının servis ve hizmet dışında yolcuların güvenliğinden sorumlu olduğu aslında. Kabin memuru 4 olarak başladığınız bu serüvende kabin amirliğine kadar yükselebilirsiniz ve hatta kontrol kabin amirliğine kadar da çıkabilirsiniz. Mezun olunca hangi işleri yapabilirsiniz? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Kabin memuru unvanını alan mezunlar kazandıkları yetiler doğrultusunda havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası hizmet veren yerli işletmelerle tarifeli ve tarifesiz sefer düzenleyen havayolu işletmelerinin yanı sıra yabancı havayolu işletmelerinde de istihdam edilebilmektedirler. Aynı zamanda meslekteki tecrübelerinize göre özel jetlerde kabin memuru olarak görev alabilirsiniz. Havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri, yabancı havayolu şirketleri, sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler bölümün istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Program, sektördeki firmaların ihtiyaç duyduğu yetişmiş kabin hizmetleri personeli talebini karşılamaya amaçlamaktadır. Sivil havacılık ve kabin hizmetleri mezunu öğrenciler istedikleri takdirde dikey geçiş sınavına girip programın sunduğu 4 yıllık fakültelere geçiş sağlayabilirler. Bu bölümleri sayacak olursak havacılık yönetimi, lojistik, uluslararası lojistik, ulaştırma ve lojistik yönetimi, ulaştırma ve lojistik, turizm ve otelcilik, turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, seyahat işletmeciliği. 4 yıllık fakülteye geçmek gibi çok güzel bir imkanınız bulunmakta. Bu imkanınızı değerlendirebilirsiniz bence. Ben bu sene değerlendirmeyi düşünüyorum. Havacılık yönetimine devam etmeyi düşünüyorum. Hem işimde çalışmaya devam edeceğim hem de açıktan bölümümü tamamlayıp okulumu 4'e tamamlamayı düşünüyorum. Böyle bir fırsatınız var. Maaşlardan bahsedecek olursak sivil havacılık kabin hizmetleri mezunları tecrübeye göre 5-10 bin arasında maaş alır. Bu bahsetmiş olduğumuz rakam tabii ki de havayolu şirketlerine göre farklılık gösterebilmekte. Hatta uçtuğunuz sektör sayılarına, yapmış olduğunuz yatılara ve uçuş sürenize göre de farklılıklar gösterebiliyor. O yüzden tam kesin ve net bir şey söyleyemesek de ortalama 5-10 bin lira şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Kabin memuru olmak için aranan şartlardan bahsedelim. Diğer üniversite bölümlerinden farklı olarak sivil havacılık ve kabin hizmetleri programını tercih edecek öğrencilerin mezun olduktan sonra kabin memuru olarak çalışabilmeleri için bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, iyi derecede mesleki İngilizce bilmek, bildiğiniz gibi havacılığın ana dili İngilizce bilmek, hatta ekstra bir yabancı dil bilmek sizin için her zaman çok daha iyi olacaktır. İkinci dil her zaman tercih sebebidir. Kadın personeller için 1.60-1.80 santim arasında bir boy uzunluğuna sahip olmak, erkek personeller için 1.70-1.90 santim arasında bir boy uzunluğuna sahip olmak. Boy sınırlamaları da havayolu şirketlerine göre farklılık gösterebilmekte. Kilo oranı için bir şey söylemem gerekirse boy kilo endeksi hesaplamalarına göre belirleniyor. Sağlık durumu açısından uçuşa herhangi bir engeli olmamak. Bu konu önemli çünkü şirketiniz başvuru ve mülakat süreçlerini geçtikten sonra
sizden uçuşa elverişlilik raporu isteyecek. Sağlığınız açısından uçmanıza engel bir durum olması koşulunda uçuşa elverişlilik raporu alamayabilirsiniz. Herhangi bir sabıka kaydı bulunmamak, kabin memuru üniforması giyildiği zaman bedeninin görünen uzuvlarına dövme, piercing veya herhangi bir yara izine sahip olmamak. Havayolu şirketleri bu konuda gerçekten çok hassas. Şirketin üniformasını giydiğiniz zaman vücudunuzda gözüken bir dövme olmasını, bir piercing olmasını gerçekten istemiyorlar. Alımlarını da buna göre yapıyorlar açıkçası. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok büyük, bariz bir yara iziniz olmadığı sürece ufak çaplı yara izlerinin sıkıntı yaratabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Daha önce çalıştığı havacılık firmalarından disiplinsizlik, sicil yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak şeklinde sıralanır. Kısaca kabin memurunun görevlerinden bahsedelim. Uçuş öncesi brief alıp bu talimatı uygular. Uçuş öncesi briefingden bahsetmek istiyorum size. Uçuşumuzdan en az 1 saat önce havalimanında hazır bir şekilde bulunmamız gerekiyor. Ardından o gün uçacağımız ekibi buluyoruz. Ekip arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Daha sonra briefing yaptığımız bir briefing odamız var. Bu briefingden bahsedecek olursam sizlere kısaca. Uçuşumuzun kabin amiri o günkü uçuşumuzun nereye olduğu, sefer numaramızı, yolcu sayılarımızı, özel durumlu yolcularımızın olup olmadığı ve en önemlisi herhangi bir acil durumda yaşayabileceğimiz senaryolar hakkında yapabileceğimiz uygulamalarla alakalı ufak hatırlatmalar yaparız. Bu uçuş öncesi briefinge uçuş ekibi yani kaptanlarımız da dahil oluyor. Kaptanlarımız da yine aynı şekilde uçuş süresi hakkında bize bilgi veriyor. Aynı zamanda bulunduğumuz ve varacağımız noktalardaki hava durumundan, uçuş sırasında türbülans olacak mı, olmayacak mı bu konular hakkında bize bilgi veriyorlar. Yolcular içeri alınmadan önce uçağın koltuk, koridor, koltuk altları gibi iç aksamının temizliğini temin eder. Burada aslında çok daha önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Yolcular içeri alınmadan önce uçaktaki bütün yer personeli uçaktan ayrıldıktan sonra Security Search alanı verdiğimiz bir güvenlik aramamız var. Bu güvenlik aramasında koltuk cepleri, koltuk altları, duvar kenarları, bahis dolapları gibi ulaşılabilecek her yeri elle ve gözle kontrol ediyoruz. Aslında en son bu kontrolümüzü gerçekleştirdikten sonra uçağımızı yolcularımıza hazır bir hale getiriyoruz. Uçakta yolculuk esnasında ikram edilecek şeylerin sayımını, teslim alımını ve dağıtımını yapar. Basit güvenlik kurallarını kontrol eder. Yolcuları sayar, kalkış öncesi koltukların dik ve kemerlerin bağlı olmasını sağlar. Kalkış öncesinde yaptığımız bu hazırlıklardan sonra biz de uçuş ekibine kabin hazır komutunu verip yerlerimize geçip uçuş için hazır duruma geliyoruz. Emniyet kartlarını okur ve anlatır. Kaptanlarımıza kabin hazır raporu vermeden önce demo adı verilen bir emniyet briefingimiz bulunuyor. Bu emniyet briefinginde herhangi bir tahliye durumunda çıkışların nerede olduğu, oksijen maskelerinin hangi durumda ve nasıl kullanılacağı, can yeleklerinin nasıl kullanılacağı, kemerlerin nasıl açılıp kapandığı konusunda bilgi veriyoruz. Aynı zamanda acil çıkış bölgesine oturan misafirlerimize de bir emniyet kartı dağıtıyoruz. Onlarla da ufak bir briefingimiz oluyor acil çıkış bölgesi hakkında. Özel durumdaki yolcularla ilgilenir. Tekerlekli sandalyeli, yaşlı, görme engelli, duyma engelli, bebeği olan misafirlerimize ekstra bir ilgi ve özen gösteriyoruz. Onlar bizim için çok değerli. Yemek ve içecek servislerini yapar. Servis yaparken yüzümüzde sıcacık bir gülümsemenin bulunması da tabii ki de görevlerimiz arasında. Yolcuları inişe hazırlar, güvenle tahliye olmalarını sağlar. Nasıl kabin memuru olur birazcık da onlardan bahsedelim. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümüne girerek şirketlerin başvuru şartlarında belirttiği okul türlerinden mezun olmak, lise, lisans, ön lisans gibi. Daha sonra şirketlerin ilanlarına başvurulur. İlanlara başvuru esnasında şirketlerin yayınladığı başvuru koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha önce de söylediğim gibi her havayolu şirketinin kendi kriterleri var. Bu yüzden başvuru esnasında o kriterlere uyarak başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru süreci nasıl ilerliyor? İlanlara başvuran ve ilan kriterlerini sağlayan adaylar online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılırlar. Bu süreçleri başarıyla geçen adaylara şirket tarafından iş teklifi yapılır. İşbaşı yapmadan önce yaklaşık 2 aylık bir eğitim verilir. Eğitim, uçta neler yapılması gerektiği, acil durumlar gibi konuları içerir. Eğitim başarıyla tamamlayan adaylar uçuşlara başlar. Açıkça söylemem gerekirse almış olduğumuz bu eğitim zor ve yorucu bir süreç. Bu eğitimi başarıyla tamamlayabilmeniz için gerçekten sıkı bir çalışmaya ihtiyacınız olacak. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümünün ders programına baktığımız zaman sivil havacılığa giriş, uçucu personel görev ve sorumlulukları, kişisel bakım ve imaj yönetimi, havacılık terminolojisi. Bu derslerle sizi havacılığa hazırlamaya başlıyorlar. Temel iletişim becerisi, güzel ve etkili konuşma, yolcu hizmetleri. Dersleriyle birlikte ikili insan ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Tehlikeli maddeler, can ve servis hizmetleri, kabin hizmetleri mevzuatı, havacılık güvenliği, meslek İngilizce, ekip kaynak yönetimi ve daha önce bahsettiğimiz
tehlikeli maddeler dersi bu bölümde sizi birazcık zorlayabilir. Ama çalıştığınız takdirde rahatlıkla geçebilirsiniz. Havacılık dili İngilizce olduğu için İngilizce hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Bu yüzden İngilizce derslerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Üniversite sıralamalarına baktığımız zaman özellikle sizlere şunu söyleyebilirim. Şirketlerle anlaşmalı olan üniversiteleri tercih etmeye çalışın. Özellikle üniversitelerin internet sitesine girerek hangi kurumlarla anlaşmalı olduğu dikkatli incelenmeli. Gedik Üniversitesi mezunu biri olarak aldığım eğitimden gayet memnundum. Sektörden arkadaşlarımla konuştuğum zaman genellikle Kapadokya Üniversitesi mezunu arkadaşlarım üniversitenin vermiş olduğu eğitimden gayet memnunlar. Puanınız yetiyorsa sertifika veren okulları tercih etmeye çalışabilirsiniz. Güncel üniversite sıralamalarına derneğimizin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kabin memurluğu hakkında genel olarak bahsedeceğimiz şeyler bunlardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Havalı bir kariyer sizinle olsun.